Nikon Z6 III harika otofokus, saniyede 20 kare hız, hafıza kartına direkt RAW video yazabilme gibi müthiş özelliklere sahip, aynı zamanda da ekonomik olarak erişebilir bir full frame kompakt aynasız kamera. Bir de üzerine ne var bakın. Tık, flip out screen. Herkese selamlar, Emre Ceylan ben. Bu bölümde Nikon'un yeni aynasız kamerası Z6 III'ü inceliyorum arkadaşlar. Z6 III'ü geçtiğimiz 2 hafta içerisinde Anadolu'nun sulak alanlarından bozkırlarına ve Karadeniz'in yaylalarına kadar birçok zorlayıcı alanda denedim. Hem yaban hayatta hem de manzara fotoğraflarındaki performansını bu bölümde sizlerle paylaşacağım. Ama gelin önce kameranın ne gibi yenilikler getirdiğine bakalım. Nikon Z6 III dünyadaki ilk partially stacked sensöre sahip bir aynasız kamera arkadaşlar. Peki nedir bu partially stacked sensör? Fazla detaylara boğulmadan anlatacak olursak, partially stacked sensörün anlamı sensörün ayrı ayrı katmanlardan oluşması demek. Bu katmanların her biri fotoğrafik görselin oluşmasında ayrı ayrı görev alarak işlem süresini çok yüksek hızlara çıkarabiliyorlar. Örnek olarak Nikon Z9 ve Z8 tam katmanlı sensörler. Yani bu sebeple en yüksek hızda çalışabiliyorlar. Nikon Z6 III ise kısmen katmanlı bir sensör. Yani bildiğimiz CMOS sensörler ile tam katmanlı sensörler arasında yeni bir sınıfta. Aslında teknik detaydansa kullanıcıya ne gibi bir avantaj getirdiğine bakacak olursak, Nikon Z9 ve Z8'deki tam katmanlı sensör teknolojisinin hız avantajını kullanıcıya daha uygun fiyatlarla sağladığı için ürün tam anlamıyla bir fiyat performans ürününe dönüşüyor arkadaşlar. Z6 III çok kompakt bir gövdeye sahip. Özellikle Z9'dan sonra bana ilaç gibi geldi diyebilirim. Yaban hayat fotoğrafçılığında çok uzun mesafeleri kocaman lenslerle yürüdüğümüzü düşünürseniz bence ergonomisi tek kelimeyle muhteşem. Z6 II ile karşılaştırdığımızda kamera biraz daha el dolduruyor. Biraz daha büyük ondan. Grip oldukça geniş ve rahat. Z8 ile karşılaştırdığımda ise Z8'den çok daha hafif 725 gram, hem de daha küçük dikkat ederseniz burada gördüğünüz gibi, ama Z8 ile aynı oranda dış etkenlere karşı korumaya sahip bir kamera. Evet, geldik hıza. Bu tüm aksiyon fotoğrafçılarının en çok dikkatini çekecek konu değil mi? Z6 III hem mekanik hem elektronik deklanşöre sahip bir kamera. Z6 III'de elektronik deklanşörde saniyede 20 kare FX ve DX modlarda RAW fotoğraf, mekanikte ise saniyede 14 kare FX ve DX modlarda RAW fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ayrıca Z6 III 30, 60, 90 kareyi FX ve DX modlarda JPEG olarak, 120'ye çıktığınızda ise sadece DX modda JPEG olarak fotoğraf çekebiliyorsunuz. Z6 III'de hiç elinizi çekmeden en yüksek kalite sıkıştırılmamış RAW formatta, yani dakikalarca fotoğraf çekebiliyorsunuz. Adeta buffer tarihe karışmış gibi. Yani bu konuda ne Z8, Z9, Z6 III'ün eline su dökemez, o derece yani. Bakın arkadaşlar. Yani hiç fark etmiyor. Bas babam bas gidiyor yani. Çok enteresan bir buffer yapmış. Ben hayatımda böyle bir kamera görmedim. Hiç dolma yok yani. Neyse uzatmayalım. Testleri var, bakabilirsiniz. Aynı Z8 ve Z9'daki gibi Z6 III'de de VR sistemi iki farklı modda geliyor. Biri normal, biri sport. Nikon zaten açık ara en iyi sonuçları veren VR sistemine sahip arkadaşlar. Bunu sahada farklı markalarla yaptığım testlerde de gördüm. Şu anda izlediğiniz videoda da hiçbir yere dayanmadan elimde kayıt yapıyorum. Nikon Z6 III'de yüksek hızlar için olmazsa olmaz bir adet CF Express Type B ve bir adet SD kart yuvası var arkadaşlar. Z6 III aynı Z8 gibi EN-ELC pilleri kullanmaya devam ediyor arkadaşlar. Benim yaban hayattaki tecrübeme göre iki pille bence bir tam günde binlerce fotoğraf çekebilirsiniz. Ama işin içine video girdiğinde tabii ki çekeceğiniz çözünürlüğe göre bence üçüncü pili taşımakta da fayda var diye düşünüyorum. Geldik kameranın en etkileyici özelliğine, elektronik vizör. Zamanında aynasız kameraların vizörlerinin yetersizliği yüzünden kameraları elime almak istemeyen ben Z6 III'ün vizöründen baktığımda resmen şok oldum.
Yani gerçekten şimdiye kadar gördüğüm en iyi vizör diyebilirim. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar, o derece yani. 5.6 milyon nokta ve 4000 nit parlaklığında olan bir vizöre baktığımda başka hiçbir vizöre bakasım gelmedi arkadaşlar. Hatta bütün çekim gezisi boyunca şu şekilde kapattım LCD'mi ve devamlı vizörden fotoğraflarımı inceledim. Ya böyle bilgisayar ekranına bakıyor gibi. Gerçekten anlatılmaz yaşanır bir özellik bence. Evet, sonunda Nikon mühendislerini nasıl ikna ettiler bilmiyorum ama bu değişken açılı LCD sonunda Z6 geldi arkadaşlar. Bence bunun en büyük özelliği kapanarak kameranın LCD'sini koruması. Onun dışında bu bana birazcık amatör kamera hissi veriyor ama bu LCD'nin hastaları var. Şu anda böyle havai fişeklerle kutlamalar yapıyorlar yani. Z6 video özellikleri sayesinde bence tam anlamıyla çok başarılı bir hibrit kamera haline gelmiş arkadaşlar. 240 FPS Full HD videodan 60 FPS 6K videoya kadar video çekebilme özelliğine sahip. Ama bu kompaktlıkta ve bu fiyatta bir kameranın 6K 60 FPS 12 bit en RAW videoyu direkt karta yazabilme özelliği renk işleme konusunda çalışan uzmanlar için bence müthiş bir özellik. Tabii ki bununla da kalmıyor. Apple ProRes RAW formatında da kayıt yapabiliyor. Apple ProRes RAW'da maksimum FPS 30 arkadaşlar. Eğer 60 FPS çekmek isterseniz 4K çözünürlüğe düşmeniz gerekiyor. Biz yaban hayat fotoğraflarında genelde 6K değil 4K 120 FPS'i tercih ediyoruz slow motion yapabilmek için. Kuşların o ani kalkışlarını. Fakat 6K'nın olması da bizim için crop anlamında bence çok iyi bir alternatif. Video profesyonelleri merak etmesinler. Z6 ısı performansı da çok iyi. Biliyorsunuz çok yüksek kalitede videolarda ısı çok büyük problem haline geliyor. Z6 ile 6K 60 FPS RAW videoyu 50 dakika üzerinde kayıt yapanlar var. Z6 24 megapiksellik sensörü ile ISO konusunda Z8 ve Z9'un önünde. Fakat videoda da biliyorsunuz ISO çok önemli bir faktör. Z6 dual ISO'ya sahip bir kamera. Birincisi 800, ikincisi 6400. Yani düşük ışıklı alanlarda fotoğraf veya video çekenler, düğünler, organizasyonlar gibi gönülleri rahat olabilir ISO konusunda. Z6 testlerimiz için ilk durağımız Bolu 4 Divan'da arkadaşlar. 4 Divan büyük yırtıcılarda Z6 otofokus performansını denemek için harika bir sahaydı. Evet, geldik yaban hayat ve aksiyon fotoğrafçıları için en kritik konuya, otofokus. Kuş fotoğrafları çekerken hangi kamerayı kullanırsanız kullanın, kamera tamamen otofokus dışı bir konumdayken sahnede beliren bir kuşu pat diye bulmasını beklemek doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Her ne kadar AI destekli çok başarılı performanslar alsak da kameramızdan, öncelikle kuşu diyelim ki bir ağaçta bekliyorsanız o ağacın dallarına önceden fokus yaparak fokus motorunun çok daha hızlı bir şekilde kuşu bulmasını sağlayabilirsiniz. Ben Z8 ve Z9'daki tecrübelerimi Z6 uyguladığımda çok başarılı sonuçlar aldım. Tabii ki otofokus performansı aynı zamanda kullandığınız lensle de alakalı. Ben çekimlerde 400 mm f4.5 VRS ve 600 mm f6.3 VRS lensle 800 mm'ye göre daha iyi sonuçlar aldım diyebilirim. Ama 800 mm'nin de alan derinliği etkisini hiçbir şeye değişmem. Sonuç olarak Z6 büyük yırtıcılarda, özellikle uçarlarda kuşu başarıyla takip etti. Benim için önemli olan alan derinliğinin az olduğu durumlarda gözü başarıyla takip edebilmesi. Z6 yaptığım testlerde hem gözü başarıyla yakaladı, kuş kafasını döndürdüğünde kameranın gözünü göremediği durumlarda da kuşta kilitli kalmaya devam etti. Dikkat ederseniz Z6 artık Z6 ile karşılaştırmamızın imkanı yok. Z9 ve Z8'in sınırlarını zorluyor. Z9 ve Z8'deki kuşa özel takip modu Z6 henüz olmasa da hayvan kategorisi altında kuşları algılıyor. Önümüzdeki zamanda aynı Z8 ve Z9'da olduğu gibi bu kuşa özel takip modunun yeni bir yazılımla Z6 ekleneceğini düşünüyorum. Z6 göre Z6 fersah fersah önde ve Z9 ve Z8 de neredeyse baş başa diyebileceğim bir durumda. Şahsen ben bu performansı beklemiyordum. Bir de fotoğraflara bakalım, değil mi? Bakalım Z6 ile 4 Divan'da neler çektim.
4 divanda 2 gün geçirdikten sonra rotamızı Kızılırmak Deltası'na çevirdik. Sabaha kadar süren bir yolculuktan sonra erken saatlerde deltaya vardık. Hızlı bir keşif sonrası çalılardaki küçük ve çok hızlı ötücülerde otofokus performansını denemeye devam ettim. Küçük ötücüler yırtıcılara göre 10 kat daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla dalda tek başına fotoğrafları da güzel olur ama aksiyonun peşindeyiz biz. Yani daldan kalktığı anda o kanatları açık halde yakalamak isteriz. Bu da çok zor bir şeydir. Arka plan alan derinliği, o hem ortamı hem de kuşun, o küçücük kuşun kanatları açık hali çok keyif verir gerçekten. Ben Delta'da elektronik deklanşör modunda saniyede 20 kare ile Z6-3'ün otofokus performansı sayesinde güzel kareler yakalamayı başardım. Z9 ve Z8'de çalışan bir fotoğrafçı olarak otofokus performansında Z6-3 beni hiç üzmedi diyebilirim. Z6-3, Z8 ve Z9'da olduğu gibi pre-capture özelliğine sahip. Yani siz daha netlik konumundayken kamera fotoğrafları kaydetmeye başlıyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Kuş tünekte ve kalkacak. Siz de kuşa netlik yaptınız. Eliniz deklanşörde bekliyorsunuz. Kuş kalktığı anda onun kalkış anını yakalamaya çalışırsınız. Ama kuş o kadar hızlıdır ki küçük ötücüler genelde boş arka planı çekersiniz. Burada pre-capture özelliğine 0,3 ile 1 saniye gibi bir ayar yapıyorsunuz. Yani siz daha netliğe dokunurken daha fotoğrafa basmadan, çekmeden fotoğrafı o kameraya kaydetmeye başlar. Dolayısıyla o kalkıştaki o özel anı kaçırmazsınız. Z6-3 Pre-Capture özelliğini aktif ettiğinizde aynı Z8 ve Z9'da olduğu gibi sadece JPEG modunda fotoğraf çekebiliyor. RAW çekebilme özelliği şu anda yok. Z8 ve Z9'da da yok zaten. Dolayısıyla bu özelliğin RAW olarak gelmesi için daha sensörlerin iyice hızlanmasını bekleyeceğiz sanırım. Bu yüzden ben bu modu çok kullanmıyorum. Delta'da bir tam gün geçirdikten sonra tekrar yollara düştük ve sabaha karşı Trabzon'a vardık. Trabzon'da değerli arkadaşımız Murat Saltık ile buluştuk. Murat da aynı benim gibi Nikon kameralar ve lensler ile uzun zamandır yaban hayat fotoğrafçılığı üzerine çalışıyor. Buralara kadar gelmişken onun da bir fikirlerini almak istedim. Bakalım onun ilk izlenimleri nasıl oldu? Murat'la böyle spontane bir şekilde karşılaştık. Ben Murat'a Z6-3'ü getirdim. Çünkü biliyorum Murat'ta Z6-2 var. Hem gövdeyi merak ediyorum farklarını ama hemen Murat benim elimden aldı. Üzerinde de 600 6.3S lens var. Yeni lensi Nikon'un. Hemen baktım böyle doğrulttu. Bir aşağı bir yukarı. Tamam dedim, bu fokus hızını takip ediyor. Ama acaba dedi fokus hızı kameradan mı yoksa lensten mi bu kadar hızlı? Öbürlerinle de denemem lazım dedi. Yani o da hemen test moduna geçti. Şimdi çok spontane, hiçbir hazırlığımız olmadan Murat'la oturduk, karşılaştık, el sıkıştık, setup'ı kurduk. Direkt onun fikirlerini merak ediyorum ben. Şimdi Murat, öncelikle ne düşünüyorsun kamerayla ilgili? Herkese merhaba tekrar. Senin de dediğin gibi ilk aldığımda baktığım şey netleme hızı oldu. Bizim Çünkü zaten bizim otofokus için, olmazsa olmaz işimiz değil mi? yani bizim özellikle yaban hayatı, buna spor fotoğrafçılarına dahil edebiliriz. İlk işimiz hızla. Evet. Hız iyiyse gerisi bizi tamamlayan bölümler oluyor. Kamerada ilk baktığım Z6-3'te farklı noktalardaki geçiş, odaklama hızıydı. Çok hoşuma gitti ancak şimdi hem lens hem gövde benim için yabancı olduğundan hangisinden kaynaklı diye hemen sordum. Şimdi onlara bakacağız. Az önce konuşuyorduk çekim öncesinde. Ben mühendis olduğum için biraz şüpheci yaklaşıyorum konulara. Evet. Hız tamam güzel ama hangisinden kaynaklı diye bakacağız. Şimdi arkadaşlar Murat dediği gibi o mühendis adam her şeyi böyle teknik detaylarıyla çok inceliyor. Videolarını da biliyorsanız kanalının da yukarıya ekliyorum linkini. Aşağıya da eklerim. Mutlaka eğer izlemediyseniz izlerin derim videolarını. Çok başarılı videoları var. Şimdi şöyle ben Z6-3'ü Murat gelene kadar sana biz 4 divan Bolu yaptık. Yırtıcılarda test ettim. Tabii yırtıcılar büyük hayvanlar. Evet. Dolayısıyla fokusta çok güzel, çok başarılı sonuçlar aldım. Yani ben Z8'den bir fark göremedim açıkçası. Ha şöyle bir fark var. Hani bizim Z8'de Bird modu var ya. Evet. Bunda yok abi o. Hayvan. Hayvan modu var sadece. Yani bizim Z8'in önceki firmware'ler gibi, yani yazılımı daha önceki gibi. Evet. Bence koyarlar diye düşünüyorum. Şimdi bu kamerayı, yani asıl merak ettiğim ne biliyor musun? Bu kamerayı 24 megapiksel diye yaban hayatta
kullanılmaz diye düşünenler var. 24 megapiksel kullanan yok mu? Var tabii ki ama Evet. hani biz ne yapıyoruz? Mesela senle ben, biz Murat'la uzun zamandır Nikon'la çalışıyoruz. Hep böyle yüksek megapikselli kameraları tercih ediyoruz. Niye? Çünkü yaban hayatta crop çok önemli bir faktör. Ama bence, katılıyor musun bilmiyorum. Kuşa yaklaşabilmek ve iyi gizlenebilmek burada asıl fark yaratan olay. Tabii tabii. Yani bu olsa sende bugüne kadar o yaptığın muhteşem fotoğrafları yine yapabilir misin? Muhtemelen yaparım. Bu şöyle bir şey. Ne kadar özenirsen o kadar karşılığını alıyorsun. Evet. Yani ilk adım aslında fotoğrafçının atması gerekiyor. Ekipman onu destekleyecek. Şimdi ben bir fotoğrafımı paylaşırım o zaman seninle. Hı hı. Z6 II deyince aklıma hep o fotoğrafım gelir. Bir tane akgerdanlı ötleyenin tünekten kalkış anını çekmiştim. Bir meyve sineğini yakalamak için tünekten kalktığı anda kanatlarının tamamen açık olduğu anı yakalamıştım. Ben Z6 II'yi almadan önce de D500 kullanıyordum. Çok başarılı bir makine. Ben de kullandım. Çok Evet, beğendiğim Nikon bir efsanesi kamera. bence. Evet, bence de. Mesela o kamera bende olsaydı, ya o an o fotoğrafı yakalayamayacaktım. Şimdi 24 megapiksel full frame bir kamera mı yoksa 20 megapiksel DX bir kamera mı diye sorsanız yaban hayat fotoğrafçılarına birçoğu DX'i seçer. Hı hı. Çünkü o yakınlaşma hissi Evet, bizim için önemlidir. tabii. Ama ben artık kesinlikle full frame bir yolda ilerlemeyi tercih ediyorum bunlardan dolayı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ben Z6 işte 3 gündür, 4 gündür elimden bırakmadım. Bu arada ben, biliyorsunuz arkadaşlar, Z8 ile çalışıyorum ve Z9 ile çalışıyorum. Murat da öyle Z9 ile çalışıyor diye biliyorum. Dolayısıyla şimdi insan o alıştığı o yüksek megapikseli ilk başta arıyor. Bu sefer ne yaptım ben? Ya ben dedim, özellikle küçük ötücüde bakalım nasıl sonuç verecek. İşte dün Kızılırmak deltasındaydık. Seninle de konuştuk, biliyorsun. Evet. Kızılırmak deltasında küçük ötücüler bulduk. Yani kamuflajları giydim. Mümkün olduğunca yanaşmaya çalıştım ve gerçekten müthiş performans aldım. Tabii burada Z6 III'ün fokus takibi, şimdi sen daha ilk defa makineyi eline alıyorsun. Şimdi test edeceksin. Z6 III'ün fokusu aynı Z8 gibi. Ben bir fark göremedim yani. O dediğim gibi firmware'den lens süper zaten. Lens Evet, çok hafif. başarılı. Ben çok beğendim. Çok hafif. Murat arkadaşlar 600 f4, yani bu işin en top noktasıyla çalışıyor. Z9 ve 600 f4 değil mi? VRS Evet, evet. lensle çalışıyor. Şimdi o lensle bu lens arasında da dağlar kadar fark var ama biz şimdi burada kamerayı tabii daha çok konuşuyoruz. Onları daha sonra konuşuruz diye düşünüyorum. Onu bir başka Evet. programda. Bu arada Z6 2'ye göre nasıl hissettin kamerayı? Ee, Yani Tanıdık bir akrabamı görmüş gibi değil mi? oldum. Aynen. Yani çok benzer ama Evet. biraz daha eli dolduran bir kamera olmuş. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Hazır fırsat elime geçmişken. Tamam. Ben bugüne kadar yaptığım bütün videolarda, az önce konuşuyorduk, söylemiş olayım bunu. Hep LCD ekrandan şikayet etmişimdir. Takip edenler varsa hatırlayacaklardır. Ha, evet, bunu mutlaka söylüyordu diye. Benim Z6 3'te en çok beğendiğim konu, ilk elime aldığımda arka ekranın şu dönebilen P1000 yapısı diye hep konuştuğum yapısı oldu. Bu bence büyük bir kazanç. Evet. Umarım bundan sonraki serilerde de bunu kullanır Nikon. Çünkü Beğenmeyenler de var. belki kullanım tarzıyla ilgili Yani. olabilir ama şu kullanım konumunda lensin açık olması, ekranın açık olması güzel ama kullanmadığımız zaman şu ekranın kapanıyor ve korumalı hale gelmesi benim için çok büyük bir avantaj. Z9 gibi büyük kameraları çantama koyup bir yere gideceğim zaman, uzun yolculuklara çıkacağım zaman benim için biraz problem oluyor açıkçası ve oraya bir tampon görevi görebilecek Koruma bir kumaş ihtiyacı duyuyoruz koymam kameramız gerekiyor. tabii. Bu çok büyük Ve bir bu da özellik zaten gerçekten. şeyi yok. Bir eksikliği yok. Evet. Her tarafa dönebilen. Aynen. Mesela şimdi kötülemek gibi olmasın ama farklı avantajları var mutlaka ama mesela Z9 çıktığında tanıtımında dikey
kadrajda da çekim yapabiliyor Evet. lanse edilmişti. Burada da zaten şu an gördüğünüz gibi dikey moda getirilebiliyor. Aynen. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Yani şöyle bir faydam olmuş mudur hani ucundan kıyısından, o beni ekstra mutlu eder. Ama bunu bir artı olarak, Aynen. en büyük artı olarak söylemeliyim. Şimdi sen onu bırakma elinden, bir şey göstereceğim sana. Tabii. Arkadaşlar, benim bu kamerada en çok etkilendiğim şey, hani kompaktlığı, hızı bir yana, vizör oldu. Vizörden baktığında abi farkı gördün mü? Vizör başarılı gerçekten. Ya ben hayatımda bu kadar güzel bir vizör hiçbir kamerada görmedim. Evet. Abi. Bak bizim Z9'da Z8'de bile böyle değil. Evet evet. Ya işte üstüne koyarak ilerlenmesi. Koyarak ilerliyor. Tabii Gayet Z9'da güzel. Z8'in yeni versiyonlarında kim bilir neler olacak değil mi? Evet. Şimdi ben en büyük beklentim o oluyor. Yani bu tarz yeni çıkan kameraları incelediğimde, özelliklerini gördüğümde Z9'da ne çıkacak acaba? Aynen. Hani bunda bu koyulmuşsa orada ne gelecek İşte bak karşımıza diye bekliyorum. bundan nerelere geldi Z6 Tabii ki benim şunu söyleyeyim. Aynasız kameralara bir ön yargım vardı benim. Bunu ilk kıran makine de Z50 olmuştur. Hani alt sınıf bir makine bunlara göre. Ama o başarısı beni etkilemişti. Ondan sonra Z6-2 çıktığında benim için bir devrim olmuştu. Yani Değil mi? ben yaban hayatında bu kamerayı kullanabilirim çok net bir Ben de şekilde. aynı şeyi düşünmüştüm. Video konusunda özellikle. Denedim de zaten. Çok başarılı ve Nikon orada bir söz vermişti bize. 4K 60 FPS güncellemesi gelecek demişti ve geldi. Ve ondan sonra benim için bir vazgeçilmez olmuştu. Ama tabii Z9 gibi makine çıktıktan sonra tabii ister istemez o Aynen. yöne kayıyoruz. Sana bir son sorum var. Ondan sonra biz biraz test edeceğiz lenslerle. Yani Murat biraz test edecek. Ben de fikirlerini alacağım onun. Şimdi 400 milimetremiz var elimizde. 600 milimetre 6.3 S lensimiz var ve 800 milimetre lensimiz var. Evet. Şimdi bu benim aklımı çok kurcalayan bir konu arkadaşlar. Şimdi ben hangi lensi en çok tercih ederim bu kamerada? 24 megapiksel olması dolayısıyla 800'e mi giderim daha da yaklaşabilmek için? Yoksa bu kadar kompaktlığı, yani gerçekten muhteşem bir hafiflik. Ben 800 ve Z9'dan sonra Murat benden de ağırını kullanıyor. İşte 600 f4 ve Z9'dan sonra bu muhteşem bir kolaylık. Çünkü gerçekten inanılmaz yorucu bir iş yapıyoruz. Yani doğada dolaşıyoruz. Hangi lensle tek bir tanesini almak isteseydin 400 mü, 800 mü, 600 mü Z6 ile? Evet. Şu an herhalde ona çok fazla vakit ayırmam. Cevabım 600-6.3 olur. Öyle mi? İlk izlenim. İlk izlenim. Çünkü 400-4.5'u epey bir süre kullandım. Videolarımda, özellikle uçan kuşların videolarında çok tatmin etmişti beni. Boyutu, ağırlığı ve sabitleme başarısı beni çok etkilemişti. Şimdi 600-6.3'ü görünce hemen hemen emsal diyebiliriz yani. Yani çok evet. inanılmaz bir boyut farkı yok arada. Çok hafif yani. Hafiflik Gerçekten de, çok beğendim. sonuçta olması gereken bir şey, fark var. Ben 600-6.3'ü uzun bir süre kullanırdım bu üçü arasında. Bu açı arasında. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Murat. Tamam. Biz şimdi arkadaşlar biraz testler yapalım. Ben en son toparlarken bütün zaten bilgileri size aktaracağım. Görüşmek üzere. Murat'a da çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Tamam. Tekrar hoş geldiniz. Trabzon'da yaptığımız bu keyifli sohbetten sonra tekrar yollara düştük ve nihayet Rize'ye vardık arkadaşlar. Sıra Z6-3'ü manzara fotoğraflarında denemeye geldi. Zaten manzara fotoğraflarını çekmek için Çamlıhemşin'in yaylaları kadar güzel yer var mı değil mi ama? Ben de bu bölgeyi ilk defa ziyaret edeceğim için inanılmaz heyecanlıydım. Elevit Yaylası ilk durağımızdı fakat yol üzerinde Fırtına Deresi Vadisi'nde tarihi Osmanlı'nın bölgeyi fethetmesinden de öncesine dayanan ta 14. yüzyıla dayanan Zilkale'nin olması bana Z6-3 ile ilk uzun pozlama fırsatını verdi. Gerçekten büyüleyici bir coğrafya değil mi? Her ne kadar Zilkale'yi bırakmak istemesem de Elevit'e uzun bir yolumuz vardı. 2000 metre yükseklikteki bu dünya harikası yaylaya vardığımda ne çekeceğimi, nereye bakacağımı resmen şaşırdım. Gerçekten büyülendim diyebilirim. Ortasından geçen Kormik Deresi, arkasında sarp kayalıklar, onun üzerinde dans eden bulutlar. Tabii ki ikinci pozlamayı da burada aldım.
Geceyi Elevit'te geçirdikten sonra daha yukarılara Trovit ve Polovit yaylalarına doğru yola çıktık. Trovit ilk durağımızdı ve bu yaylaya geldiğimizde hava o kadar hızlı değişiyor ki bir anda sisler basa eyvah hiçbir şey çekemeyeceğiz diyoruz. 5 dakika sonra açmaya başlıyor ve bu arada da tabii çok güzel uzun pozlama imkanları verdi bize. Gün boyunca çekimlerimiz devam etti ve ertesi günkü Pokut Yaylası yolculuğumuz için tekrar Elevit'teki kamp alanımıza geri döndük. Yaylalardaki 3. günün sabahında Pokut Yaylası'na doğru yola çıktık. 1 saatlik çok dik ve zorlayıcı bir tırmanıştan sonra öncelikle Sal ve sonrasında gökyüzünde yaşayan insanların diyarı Pokut Yaylası'na ulaştık. Çoğumuzun fotoğraflarından tanıdığı ve 250 senelik evleri ve bulut denizleriyle bezenmiş Pokut Yaylası'na ilk vardığımda nutkum tutuldu. Yani gerçekten inanılmaz bir yer. Buraya gelip günlerce sisin dağılmasını bekleyip hiçbir şey göremeden gidenler varmış arkadaşlar. O kadar şanslıydık ki 2 gün boyunca Pokut'un sürekli değişen coğrafyasında hem uzun pozlamalar yapma hem de timelapse'ler yapma fırsatını yakaladım. İkinci günün sonunda şiddetli yağış uyarısı yapan AFAD'ın da uyarılarını dikkate alarak İstanbul'a dönüşe geçtik. Arkamda ise Z63 ile yakaladığım unutulmaz anılar ve memleketimizin cennet köşelerini görmenin mutluluğunu bıraktım. Bu tip içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.